Buyurun. Konularımız çok yoğun. Evet. Kadın kanserleri arasında en fazla sanıyorum meme kanserinden sonra rahim ağzı kanseri geliyor. Doğrudur. Yani şöyle ki 40 yaşına kadar kadınlarda ikinci sıklıkta gözüken kanser rahim ağzı kanseri. Önemli bir kanser. Çünkü 40 yaşında kabul edersiniz ki birçok hanım daha üremesini tamamlamadı. Akademik kariyer derken gebelikler ötelendi. 35-40 yaşlarına geldiğinde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kadın sağlığı açısından gerçekten rahim ağzı kanseri önemli bir kanser. En önemli konu da ne biliyor musunuz? Önlenebilir bir kanser. Evet. Yani erken yakalanır değil bakın. Rahim ağzı kanseri gerçekten de önlenebilir bir kanser. Emin olun bir 30-40 yıl sonra nasıl çiçek hastalığı dünyadan eradike oldu, belli coğrafyalarda hiç gözükmüyor. Emin olun human papilloma virüse bağımlı olan rahim ağzı kanseri de eradike olacaktır. Ben buna inanıyorum. Çok güzel bir haber bu. Evet ama Evet. yani biz göremeyeceğiz herhalde ama çocuklarımızı inşallah göreceğiz. Evet, sizin sosyal medyanızı o kadar güzel bilgilendirmeler yapıyor ki hocam. Hanımlar takip ediniz lütfen Ateş Hocam'ın Instagram adresini. O kadar pozitif, o kadar güler yüzle, o kadar güzel bilgilendirmeler yapıyorsunuz ki. Şöyle bir cümleniz var. Rahim ağzı kanseri kader değildir. Açalım mı bunu? Evet, vallahi kader değildir. Şöyle kader değildir. Bakın rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. Niye biliyor musunuz? Biraz sonra konuşacağız muhtemelen, anons ettiniz. Bir aşısı var. Hadi aşısını bıraktık. Tarama testleri var. Tarama testi şu demek Gonca Hanım. Sağlıklı hanımların belli periyotlarla gidip yaptırdıkları testler var. Yani birçok hanım bunu biliyor. Bir tanesi simir testi, yani oradaki hücrelere bakarak patoloji doktorlarının, sitoloji doktorlarının bir gelecekte veya şu anda ciddi bir durum var mı yok mu bize rapor edebiliyorlar. İkinci test, human papilloma virüs DNA'sına bakıyoruz. Ne dedik? Rahim ağzı kanseri human papilloma virüsün belli tipleriyle oluşan bir kanser türü ve dolayısıyla biz human papilloma virüsü bir hanımda tespit edebilirsek bu çok önemli bir bulgu. Bu hanımlara daha dikkatli bakıyoruz, takiplerini yapabiliyoruz, lezyon yapmışsa buluyoruz, o lezyonları kanserleşmeden, bakın daha kanserleşmeden tedavi edebiliyoruz. Yani tarama testlerimiz var. Üstelik rahim ağzı kanseri hekimlere bir avantaj da veriyor. Bulaş oldu. Bulaştan sonra 10-15 yıl sonra kanser oluyor. Düşünün 10 yıl boyunca bizim bu bulaş olmuş hanımın kansere gitme potansiyelini tanıyabiliyoruz. Kansere de gidiyorsa, bir lezyonu varsa bu lezyonu da bulup kolayca tedavi etme şansımız var. Dolayısıyla bir hanımı human papilloma virüse bağımlı, onunla ilişkili bir kanser yapmak artık günümüzde yani çok zor bir iş. Bu hanım kendine bakıyorsa, belli periyotlarla gidip tarama testlerini yaptırıyorsa kanser olmuyor. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Dünyada yaklaşık 600 bin tane rahim ağzı kanseri her yıl ortaya çıkıyor. 300 bin kişi de ölüyor. Bu 600 bin kişinin çok önemli bir kısmı nerede biliyor musunuz? Ya Subsahra'da, Afrika'da veya Asya ülkelerinde tarama programı olmayan, yeterli eğitimi olmayan grupların yoğun olduğu kişilerde gözüküyor ve ölümlerin de çok büyük bir kısmı bu ülkelerde oluyor. Evet. Yani sosyoekonomik gelişmemiş ülkeler, eğitim düzeyi düşük kadın gruplarında daha çok gözüküyor. Dolayısıyla emin olun sizin dediğiniz benim de çok sevdiğim şey kader değil ki. Kader değil. Değil ki. Evet. Yani evet. Dolayısıyla böyle bir iş. Hocam zaman zaman kadın doğum doktorlarımıza gittiğimizde bizi simir konusunda çok uyarıyorlar ve hanımların bunu hep ötelediğini düşünüyorum. Evet. Ya tamam yaparız, ya tamam yaparız. Bu önemli değil mi simir? Tabii ki bakın demin söyledim belli periyotlarla tarama
testleri yapmamız lazım. Elimizde 2 tane tarama testi var. Bir tanesi sizin ifade ettiğiniz simir testi. Simir testinde servikovajinal yani alt genital sistemimizden, üreme sistemimizden sürüntü alıyoruz. Evet. Bir salya alıyoruz. Bunu camın üzerine yayıyoruz. Üzerine bunu fikse ediyoruz. Patoloji doktoruna gönderiyoruz. Patoloji doktoru Gonca Hanım bunu boyuyor. Boyadıktan sonra buradaki hücreleri inceliyor ve burada bir kansere doğru gidebilecek bir lezyon var mı yok mu diye bize rapor ediyor. Biz bu testi alıyoruz. Şimdi simir testi şöyle bir handikapı var simir testinin. 100 tane karşımızda rahim ağzında problemi olan hanım olsun. Simir testiyle 50'sini en iyi şartlarda 70'ini yakalayabiliyoruz. 30'unu 50'sine diyoruz ki hanımefendi sizin simir sonucunuz iyi geldi. Biz sizinle işte 1-2 sene sonra görüşelim diyoruz. Dolayısıyla sensitivitesi yani hastalığı yakalama olasılığı %50-70 arasında simirin değişiyor. Elimizde ikinci bir test var. Bu da tarama testi. Human papilloma virüs DNA testi. Bu demin söyledim ya. Human papilloma virüsün Gonca Hanım 200'den fazla çeşidi var. Ama 14 çeşidi onkoloji ile ilişkili. Yani rahim ağzı ve alt genital sistemde kanser yapmakla ilişkili. Dolayısıyla bu HPV'nin bulaş olup olmadığını aldığımız gene sürüntüden bir kitlerle bir laboratuvarda, genetik laboratuvarında bize şunu diyor. Bu hanıma diyor, bu onkojenik tiplerden bir tanesi bulaşmış. Hatta ismini de söylüyor. İşte 16 bulaşmış, 18 tipli HPV bulaşmış, 31, 33, 45 ne bulaşmışsa bize söylüyor. Ve dolayısıyla bakın HPV DNA testi 100 hanımda hasta olunmuşsa onu soracağım. 99'unu doğru biliyor. Evet. HPV DNA pozitif ne anlama gelir? Evet, şimdi tabii ki bu da çok önemli bir şey. Bakın hanımlar... Yani kanser demek mi bu? Çünkü Değil. çok yakın zamanda bir arkadaşımızın HPV'sinde bir sıkıntı çıktı. Eyvah ben kanser oldum, ben kanser oldum. Halbuki doktoru demiş ki hayır kanser değilsin ama testi pozitif çıktı. Evet bakın HPV DNA testi bir tarama testi. Bu tarama testi müspet çıktığı zaman birçok hanımın evinde emin olun eve bomba düşüyor. Bomba düşüyor. Evet. Tamam. Bu bir kanser anlamına gelmiyor ki. Evet. Bu ne anlama geliyor? Test pozitif çıkmış. Hekim bu hanımı daha dikkatli bakacak. Gerekirse alt genital sistemini büyüterek bakacak. Büyüterek bakmaya kolposkopi diyoruz. Kolposkopi. Kolposkopi diyoruz. Kolposkopi ile vulvasını, vajinasını, rahim ağzını inceleyeceğiz. Burada HPV bulaşı olup olmadığını büyüterek ve bir takım solüsyonlar kullanarak görebiliyoruz. Bu kolposkopi yapımı emin olun bir uyutularak hastane şartlarında yapılmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor. Nerede yapılıyor? Ofiste. Çünkü kolay bir şey. Kolay bir şey. Evet hanımlar, kolay bir şey. Kolay bir şey. Orayı asetik asit yani bizim bildiğimiz bu yoğurt suyu veya sirke ile hepsi %1'lik asetik asittir bunların yıkıyoruz. Hanımlar çok az bir yangı duyabilirler. Orada bir beyazlaşma var mı? Bu beyazlaşmanın özellikleri bir HPV ile ilişkili mi değil mi? Bunu bir kolposkop bakan bir hekim anlayabiliyor. Bir iyot solüsyonu kullanıyoruz. Gene kahverengi bir solüsyon. Çünkü bu testten sonra çamaşırına bir kahverengi bir lekelenme olabilir. O kullandığımız solüsyondan HPV bulaşı olup olmadığını anlıyoruz. Bu HPV bulaşı varsa, bu bulaşın ciddi bir bulaş mı? Yani problem yaratacak bir bulaş mı? Yoksa gelip geçici, kendiliğinden yok olacak bir lezyon olup olmadığını biliyoruz biz. Kalıcı bir lezyonsa, problemli bir lezyonsa biyopsi alıyoruz. Biyopsi işi de emin olun rahim ağzında C lifi yok. Yani ağrı duymuyor. Ama hastalarımız dokunduğumuzu hissedebilirler. Ve ağrı duymadan da bu da ofiste çok hassas olmayan hanımlara kolayca yapabiliyoruz. Ama çok hassassa da onlara da basit bir şekilde sedasyon yaparak bunları gene ofiste yapabiliyoruz. Aslında
bana şunu söylüyorsunuz, kanseri önleyebilirsiniz. Yani kendi kontrollerinizi zamanında yaptırırsanız, dikkat ederseniz, değil mi? Aynen Bu onu o demek diyorum. yani. Ve bu aradaki yapılan testlerin hiçbir tanesinin zor testler olmadığı, kadını sıkan, üzen bir testler olmadığını ifade etmek istiyorum. Ve dolayısıyla bütün bunları yaparsak ve lezyonu bulduğumuzda da bu ilerleyebilecek, problem yaratabilecek, kansere gidebilme potansiyeli olan bir lezyonsa. Çünkü ne diyorum? Bulaş oldu. Lezyon bir anda kanser olmuyor ki. Evet. Önümde 10 yıl var. Bu dolayısıyla bunu rahatlıkla, Evet. hadi birinci roundda bulamadım. Evet. İkinci, üçüncü roundlarda rahatlıkla muayenelerinde hanımın rahatlıkla bulup ve gördüğümüz o lezyonu büyükse büyük olarak çıkarıp, küçükse küçük olarak çıkararak bu kadınları kurtarabiliyoruz. Çok güzel. Ama kadınların buradaki en büyük problemimiz rahim ağzı bir çocuğu muhafaza ettiğimiz organın kapısı. Evet. Dolayısıyla buraya çok fazla travma verirsek, olduğundan fazla doku çıkarırsak, gebelik büyürken bu kapı bebeğin erken çıkmasına sebep olabilir. Çünkü orası bir çuval ağzı düşünün. Evet. Bu çuval ağzı o bebeği içeride orada zamanına kadar tutması gerekiyor. Eğer bu rahim ağzı erken açılırsa erken doğum riskimiz var. Onun için ailesini tamamlamamış tüm bu genç hanımlara eğer bir lezyon da olsa üremesini düşünerek, bu hanımın gelecekte bebek doğuracağını düşünerek ve o HPV'nin, lezyonun oradan da tam kalkmasını sağlayacak optimal bir cerrahi yapmak zorundayız. Yani herkese gelip de rahim ağzının yarısını uçurarak, giderek bir cerrahi yapılmıyor. Evet. Kolposkopla görüyoruz. Evet. Küçükse küçük bir şekilde kadının üreme potansiyelini, bebek taşıma karnında potansiyelini bozmadan bu tedavileri yapabiliyoruz. Çok güzel. Peki, iki soruyu arka arkaya soracağım. Buyurun. Hamilelik sürecinde hanımefendi ve geldi Evet. kanser. Evet. Hamilelik sonlandırılır mı? Nasıl bir süreç işler? Bakın tabii ki rahim ağzı kanserinin böyle bir tanı aldıysa ve bunu ilk 3 aydan önce aldıysa mutlaka ve mutlaka bu tedavi yoluna bakarız. Yani gebeliği göz ardı edebiliriz eğer kanserse. Ama belli bir kanser evreleri var ki çok erken ve kadın da bebeğini çok istiyor. Evet. Ve bu çok erken olduğunu da o dokuyu çıkararak ben tespit etmişim. Gebeliğin devamına kısmi bir müsaade edilebilir. 3 aydan sonra kanser tanısı konmuşsa önceliğimiz artık o bebeğin viable olmasıdır. Yani yaşayacak standartlara geldikten sonra tedaviyi öteleyebiliriz. Gerçekten de ileri bir problemli bir ise bu gebelik esnasında kemoterapiyle hastalığı stabil tutabiliriz. Eğer gerçekten de çok ileri değilse gözleyerek bebeğin belli bir matürasyona ulaştıktan sonra sezaryenle alıp tedavisine bakabiliriz. Dolayısıyla gebelik esnasında bir rahim ağzı kanseri tanısı konulması gerçeği var mı? Var. Yok. Ama taramalarını yaptırmış, gebe kalmadan önce testlerini yaptırmış bir hanımda bu olasılık ne? Sıfır. Evet, bunu göz ardı etmememiz gerekiyor efendim. Peki hocam, diyelim ki rahim ağzı kanseri hanımefendi. Nasıl bir süreç işliyor? Nasıl bir tedavi süreci işliyor? Tabii ki kanser tanısı biyopsiyle konuluyor. Evet. Eğer açık lezyonu var mı yok mu? Açık lezyon ne demek? Gözde gözüken bir lezyonu varsa minimum evre 1B1 demektir. Böyle bir hanımda biz mutlaka MR ile tümörün oradaki haritasını, rahim ağzındaki haritasını %100 biliyoruz. Bu birinci işimiz. Tanı koyduktan sonra, biyopsiden sonra. İkinci işimiz elimizde PET-CT dediğimiz uzağa gitmiş mi? Yani lenflere gidip gitmediğini mutlaka biliyoruz. Ve tuşe ile de bunun parametriuma yayılıp yayılmadığını MR'la
ultrasoundla, PET ile bir karar veriyoruz. Diyoruz ki bu tümör rahim ağzına sınırlı bir tümör ve buna uygun tedavi seçeneklerini hanımla konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir hasta farz edelim. Evre 1B1 yani 2 santimetreden küçük rahim ağzında rahim ağzını çıkarmakla, etraftaki dokuları çıkarmakla, lenf dokularını örneklemekle bu hastalığı kontrol edebiliriz. Rahim ağzının bir kısmını koruyarak, bu hasta kısmı çıkararak, lenfleri örnekleyerek ve lenf dokularını çıkararak bu kadında radikal trakelektomi yani rahim ağzını çıkarttıktan sonra kalan rahimi vajinle birleştirerek bu kadınların gene üremelerini koruyabiliriz. Yani bütün demek istediğim şu. Hadi bu tarama yöntemlerini atladık. Bu kanserleşmeden önümüzdeki 10 seneyi boşa harcadık. Ondan sonra kanser olduk. Gene kanser küçükken yakalarsak Gonca Hanım, bunu da o hanımın üreme potansiyeline ciddi bir hasar vermeden tedavi edebilir. Çok güzel. Ama tümör 2 santimi geçmişse, 2 santimetreden daha büyük bir tümörse standart tedavimiz artık rahim ağzını korumak değil, mühim olan kadını yaşamda tutmak. Evet. Çünkü artık bir amacımız fertiliteyi korumak olmaktan çıkıyor. Kadını yaşamda tutmak oluyor. Gereken tedavi neyse rahimi etraftaki dokularıyla birlikte almak gerekiyor. Çünkü kanserde etraf dokulara da rahimi yerinde tutan dokulara da yayılımı olabiliyor. Bu bir görüntülemeyle gösteremeyeceğimiz küçüklükte mikroskopik yayılımlar olabilir. Onun için rahimi şöyle söyleyelim, köküyle birlikte. Yani bir ağacı kesmeyi düşünün. Yeryüzünden kesmek normal rahim almak ama köküyle etrafındaki toprağıyla birlikte almakta işte radikal histerektomi dediğimiz serviks kanserinde uyguladığımız bir tedavi yöntemi olacak. Sonra buna döneceğim ama biraz HPV aşılarından konuşmak istiyorum. Tabii ki. Sizinle sohbet ederken şöyle bir şey anlattım size. Yaklaşık 3 hafta önce bir doktorumuz konuktu efendim ve Türkiye genelinde yapılan kadın sağlığı araştırmalarında hanımlar HPV aşısını meme kanseriyle bağdaştırmışlar. Ki o kadar çok sizin gibi değerli hocalarımız hemen hemen her yerde, ekranda, radyoda, televizyonda, basında anlatıyorsunuz. HPV aşısı nedir diye bu söylem üzerine soruyorum, vurulmalı mıyız? Bakın tabii ki ben şöyle bir anlatayım. HPV virüsü yalnızca rahim ağzı, vulva, vajina, alt genital sistemde kanser yapmıyor. Orofarinks kanserlerinde yaklaşık %50-60'ından sorumlu. Yani gırtlak kanseri, ağız kanserinde de sorumlu. Ayrıca anal kanserinde önemli bir kısmından gene HPV sorumlu. Tüm bu kanserleri toparlarsak bir kadında oluşan yaşamı boyunca tüm kanserlerin %8'inden HPV virüsü sorumlu. Evet. Dolayısıyla bunu tüm bunları, riskleri ortadan kaldırmak için elimizde de bir aşımız var. Ve bu aşımızda da emin olun HPV'nin kansere sebep olan 7 çeşidi tüm kanserlerin %90'ından sorumlu. Yani mevcut aşımızda 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Bu 7 suç tüm HPV'nin kanserlerinin %90'ından sorumlu. Dolayısıyla biz aşı yaparak bu anlattığım bu %8 bir kadında oluşan kanserin %90 bu hanımları koruyabiliyoruz. Ve bu aşıyı çocukken yaptığımız zaman 9-13 yaşlarında 14 yaşına kadar yaptığımızda 2 dozla bütün yaşam boyunca bir daha rapel yapmadan, tekrar hatırlatma yapmadan Gonca Hanım bu çocuklarımızı, kadınlarımızı, gelecekte anne olacak evlatlarımızı kanserden koruyabiliyor. Cinsel yaşam başlamadan önce yapılıyor. Yani cinsel yaşam sonrasında da yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Bakın, evet, yapılabiliyor. Şimdi diyelim ki cinsel yaşamda bir HPV bulaşı oldu.
Mevcut HPV bizde bir antikor oluşturmuyor ki. Çünkü HPV demin söyledim geliyor rahim ağzındaki o hücrelerin içine giriyor. Viremi yapmıyor yani kanda gezmiyor. Dolayısıyla bir insan olarak kadınların bağışıklık sistemiyle erkeklerin de dahil bağışıklık sistemiyle hiç karşılaşmıyor. Ve vücudumuz o virüse karşı bir antikor üretmiyor. Ve dolayısıyla mükerrer kereler 16 ile enfekte olmuş bir hanımefendi mükerrer kereler 16 ile tekrar enfekte olabilir. Ne zaman ki biz bu koldan o virüsün benzeri yapıyı antijen olarak yani vücuda diyoruz ki bunu tanı, o virüsün kapsülünü tanı ve buna karşı antikor geliştir diye bu kolundan yapıyoruz. Ve bu kanda gezince vücudumuzun bağışıklık sistemi bu virüsün antijenlerini tanıyor. Çok ve önemli. yüksek miktarda antikor yapıyor. Antikorlar nerede var? Tükrüğümüzde var. Evet. Vajinamızdan gelen bir doğal akıntı var her hanımda. Orada da var. Evet. Bir HPV atağı olduğu zaman artık o salyaların içinde HPV'yi öldürecek antikorlarımız olduğu için, Çok nötralizan antikorlarımız olduğu için biz o hanımda artık ne yapıyoruz? Bir kalkan yapıyoruz. Evet. HPV giremiyor ki. Evet. Geliyor, çarpıyor ve gidiyor. Evet. Ve dolayısıyla aşıladığımız tiplere karşı o hanımı koruyoruz. Çok önemli hocam. Çok önemli. Ve dolayısıyla bakın birçok dünya ülkesi kız çocuklarına bunu yapıyor. Evet. Okuldayken yapıyor. İşte 20 Bizde yaşında. oran nedir? Vallahi bizim aşı programımızda yok. Herkes yaptırırsa kendisi evlatlarına yaptırıyor. Ve birçok hanım da bu konuda gerçekten bilinçli Evet, yaptırıyor. evet. Şimdi birçok hanım da geliyor soruluyor. Bu aşı işte zararlı mı diye. Bakın şimdi 149 ülke ve bunu karar veren oradaki anneler, babalar, hocalar değil mi? Evet, Sağlık otoriteleri. evet, evet. Onlar kızlarını veya evlatlarını, çocuklarını bizden az mı seviyorlar? Onlar da çok seviyorlar. Evet. Ve onlar çocuklarına yaptırıyorlar bu aşıyı. Tam tersi korunmak için yaptırıyoruz. Evet, yani Çok korumak önemli. için Evet. yaptırıyoruz. Bakın şimdi tabii ki ilk başta bir tereddüt olabilirdi. Çünkü yapılan araştırmaların birçoğunda firma yönelimli sonuçlarımız vardı. Ama şimdi ülke verileri var. Evet. Yani 2007 yılından itibaren yapan İsveç, Finlandiya, Avustralya, Yeni Zelanda'da yapılan aşıya bağımlı o suçlarla, o tiplerle kanser gelişmemiş ki. Evet. Oran bu. Evet. Tabii ki o aşıların içinde bir de sihir yapan virüsler de var 6-11. Evet. Ve bunlarla sonucu çok daha çabuk alıyoruz. Çünkü sihir olması için yaklaşık bir 2-3 aylık süre varken kanser olması için 10 yıllık süre var diyoruz. Evet. Bu aşı yapılan çocuklarda sihir de gözükmüyor ki. Evet. Şimdi 2007'de yapılmış bu çocuklar yaklaşık 30 yaşında. Onlarda kanser, bu tiplerle kanser yok ki. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Kız çocuklarımızı aşılamakta bence fayda var. Erkek çocukları? Bakın erkeklerde tabii ki bir genital bölge kanseri çok çok nadir. Fakat erkeklerde vektör. Yani hastalığı yaymak açısından bir potansiyel. Tabii erkeklerde de orofarinks ve anal kanser sebebi olabilir. Evet. Bunlardan korumak için aileler yaptırabilir. Artı bir yayıcı olmasını engellemek için de Gonca Hanım yapılabilir. Bunda da bir sakınca yok. Hocam bu bir taraftan sosyal medyadan gelen sorulara bakıyorum. Bir taraftan elimdeki notlarım var. Süremi doğru kullanmaya çalışıyorum. Şimdi rahim ağzı kanseri daha çok menopoz döneminde mi artış gösterir? Şimdi rahim ağzı kanserinin iki piki var. Yani yaş gruplarında iki görülme sıklığı olan yaş grubu var. Bir tanesi konuşmamın başında da söyledim. 35-40 yaş, 39 yaş civarı. İkinci pikimizde 60-65 yaş. İki pik var. Yani sizin dediğiniz gibi bir 60'lı yaşlarda Evet. gene bir sık görüyoruz. Bir de 35-40 yaşlarda görüyoruz. Ve dolayısıyla bu iki tane sık gözükme yaşı önemli. Menopozla ilişkili
olma olasılığı bir miktar az. Ama günümüzde bakın menopozdan sonra 50 yaşından sonra gözüken rahim ağzı kanserlerinde HPV ile ilişkisiz bir grup da var. 50 plus'ta gözüken, 50 yaş üzeri gözüken rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %7'si, 8'i HPV ilişkisiz kanserler. Yani HPV bulaşı olmadan olmuş kanserlerde bu hanımlarda gözükebilir. Dolayısıyla 50 yaşın üzerinde mutlaka HPV DNA testiyle değil de co-test, yani yapacaksak bu hanımlarda hem HPV DNA testini hem de SIMIR'i aynı anda beraber yapmalıyız. 3 sene, 5 sene sıklıkla yapacağımız, arayla yapacağımız bu testler kadınları bu 60 yaşından sonra oluşabilecek rahim ağzı kanserinden de %100 koruyacak. Evet, süremiz var daha. Biraz sosyal medyadan gelen sorular, isim vermeyin, isim ver. Tamam. Tabii vermeyeceğim, merak etmeyin. Hassas bir konu olduğu için. Menopoz sürecinde Evet. biraz kadınlara bilgiler, tiyolar verir misiniz? Menopoz süreciyle alakalı. Yani menopoz, bakın şimdi bir kadının... Bunu bile konuşmaktan korkuyoruz. Evet, utanıyoruz hocam. Utanıyoruz. Evet. Menopoz bir kadının yaşamında kaçınılmaz bir nokta. Yani ama kabul etmiyoruz. Evet, menopoz şu demek: yumurtalıklarınızdan, annenizden doğduğunuzda 2 sepet yumurta alıyorsunuz. Ve bunlar işte ilk adet görülmeye başladıktan itibaren atılıyorlar ve artık belli bir noktadan sonra bitiyorlar. Yumurta bitince östrojen üretimi de kalmıyor artık. Dolayısıyla östrojen üretimi de yoksa artık bir çocuk yuvası için hazırlanan bir rahim olmayacak. Dolayısıyla kanama olmayacak. Kanamayı görmüyoruz. Problemimiz ne burada? Östrojen. Esasında kadının işte aklını, dimağını, kemiğini, kalbini koruyan östrojen hormonu. Şimdi bu östrojen hormonu kadının sağlığı için önemli bir hormon. Şimdi ama şöyle bir iş yapalım. Yani biz size 50 yaşında menopoza girdiniz. Biz size östrojen hormonu verirsek bir takım risklerimiz var mı? Var. Çünkü bu 2002'de, 2003'te 2 büyük çalışma yapıldı ve kullanılan bu östrojenin kadınların kalp damarsal yapılarını korumadığını biliyoruz. Biz şimdi 2003'ten önce emin olun menopozdaki her hanıma östrojenleri mutlaka başlardık. Evet. Ve başlamadığımız noktada da bu bir yanlış hekimlik olurdu. Fakat öğrendik ki bu verdiğimiz östrojen kadınları kalp hastalıklarından korumuyor. Verdiğimiz dışarıdaki östrojen kadınların kemik erimesini kısmen koruyor. Ateş basması, sıkıntı, işte kendini kötü hissetmeyi, bunları koruyor. Ama bunları korurken de meme kanser riskini bir miktar arttırıyoruz. Evet. Şimdi bir dengeye baktığımız zaman bunu verelim mi, vermeyelim mi konusu. Kalp hastalıklarından korumuyor. Meme kanser riskini bir miktar arttırıyor ama kemiği koruyor. Vazomotor sendromları, ateş basmalarını azaltıyor. Kollajenlerine iyi gelebilir. Belki kognitif fonksiyonlarına da östrojen iyi gelebilir. Şimdi faydalar bunlar, zararlar bunlar. Bunu bir kadına anlatılmadı. Ve bu kadın kararı günümüzde bence kendisi vermeli. Kendisi vermeli. Evet. Çünkü kadının ve kişisel olarak ne önceliği olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki memesinde kanser riski çok olan, çok fibrotik, mamografide riskleri gözüken, ailesinde meme kanser riski olan bir hanıma da çok kullanmak istemeyiz. İstemez. Yani tabii ki kemik erimesi çok ön planda olan hanıma östrojen kullanmak istemiyorsa başka tedavi olanaklarımız ne? Bunları anlatmamız gerekli. Ben şöyle diyorum hastalarımıza. Yani bu menopoz kaçınılmaz bir istasyon mu Gonca Hanım? Evet, geleceksiniz buraya. Evet. Menopozu geldikten sonra düşünmek yerine menopozda başımıza neler gelecek? Kemik erimesi gelecek. Evet. Kardiyovasküler hastalıklar gelecek. Şimdi kemik erimesine karşı 30 yaşına kadar kalsiyum depolarını kemiğe yüklemeliyiz. Yani spor yapmalıyız, kalsiyumdan bol beslenmeliyiz, artı kemiklerimizi güçlendirmeliyiz, artı damar sistemimizi de bozmamalıyız. Bozmamalıyız. Bunu şunun için söylüyorum.
emin olun sigara içiciliği hanımlarda o kadar yüksek ki sigara içtiniz. Evet östrojeniniz var, bir koruyucu meleğiniz var. Sizin kalbinizi şimdi koruyor ama menopoza girdikten sonra o melek ortadan kalkacak. Yani kalbiniz ve damarlarınızla baş başa kalacaksınız. Evet. Emin olun menopozdaki kadınlardaki en önemli ölüm sebebi kardiyovasküler hastalıklar. Evet. Yani kardiyovasküler hastalıktan ben de östrojen var diye sigara içerek gitmek olmuyor. Evet. İkinci bak bir sigara içmek için Gonca abla bir iş daha söyleyeyim. Çok önemli bir iş. HPV vücutta yerleşip kalıcı bir enfeksiyon yapması için sigara çok önemli. Sigara içen hanımlarda HPV'nin vücutta kalıcı olma olasılığı çok yüksek. Evet, hanımlar duydunuz. Evet. Yani hem sigara içeyim hem de vücudumdan HPV gitsin, bulaş var gitsin. İşte bunun için şöyle ilaçlar alayım, şöyle kremler kullanayım. Mümkün değil. İlk önce yapacağımız şey HPV bulduk. Şu anda bir lezyon yok. Hekiminiz sizi takip ediyor. Sigara içiyorsanız sigara bırakılacak Gonca Hanım. Sigara bırakılacak. Evet. Zaten sağlığa zararlı. Kadınlarda idrar kaçırma ülkemizde fazla mı? Yani kadınların konuşmaktan korktuğu konulardan bir tanesi de bu hocam. Evet. Böyle hapşırırken kaçabiliyor. Yürüyüşlerde kaçabiliyor. Bunu duyuyoruz, okuyoruz ama bunu konuşmaktan korkuyoruz. Peki doktora gidiyor muyuz? Doktorumuzla paylaşıyor muyuz bunu? bakın gerçekten de yaş arttıkça yani idrar kontrol mekanizmaları bozuluyor. Yani idrarı tutmak, istediğimiz zaman da tuvalete gitme sistemi bozuluyor. Neden oluyor bu? Sıkışıyor genelde. Sıkışınca tuvalet arıyor. Tuvalet ararken de çok müşkül durumlarda kalabiliyor. Tabii ki idrar tutma veya kaçırma tek bir sebepten olmuyor. Emin olun bir idrar kaçıran bir hanımda birçok sebep olabilir. Bir basit enfeksiyon da değil mi? Bir sistit sebep hali de olur mu? Olur tabii ki. Sık sık tuvalete gider kaçıracakmış gibi olur. Gebelik hali başlı başına bir doğum. Doğum. Tamam mı? Artı bakın bir kocaman bir rahimdeki miyom bile mesaneye basar, sık sık tuvalete götürebilir. Daha fazlasını söyleyeyim. Bir Alzheimer, bir Parkinson hastalığı, bir nörolojik hastalıklar sıkışma tipi bir idrar kaçırmasına, idrar tutma problemi yaşatabilir. Dolayısıyla bir hanım idrarımı kontrol etmekte zorluk çekiyorum derse hekim olarak ilk yapacağımız şey bunun altında ne yatıyor? Bunun altında bir sarkma var mı? Bir enfeksiyon var mı? Bir nörojenik bir hastalık, demin söylediğim bir Alzheimer, Parkinson var mı? Yoksa doğuma bağlı bir takım defektler, bir takım sfinkter mekanizmalarının bozukluğu mu yatıyor? Bunları ortaya koymalıyız. Genelde kadınlarda iki tip idrar kaçırma var Gonca Hanım. Bir tanesi gülünce öksürünce idrar kaçırma. Bu daha çok 40-50'li yaşlarda. İkincisi ise çok sıkıntılı bir durum olsa gerek sıkıntı. Hocam bu. Evet. Bunları ama çok kolay tedavi edebiliyoruz. Son 5 dakikamız nasıl tedavi ediyorsunuz? Evet, şöyle tedavi ediyoruz. İkincisi ise sıkışma, tuvalet arama. Sıkışarak, koşarak bir acil tuvalet yapma ihtiyacı olan hanımları genelde ilaçlarla davranış tedavileriyle ediyoruz. İdrarını tutmasını öğretiyoruz. Pelvik taban kaslarını kullanmasını öğretiyoruz. Zamanla işemeyi öğretiyoruz. İdrara sıkıştığı anda kalkıp koşmak yerine kendini sıkıp beklemesini, kafasını karıştırmasını, idrarı düşünmemesini istiyoruz ve ilaç veriyoruz. Ve bunların emin olun yaşam kalitelerini çok iyileştiriyoruz. Gülerek, öksürerek, hapşırarak, zıplayarak, oynayarak idrar kaçırıyorsa da bunlara bir gün maksimum yatmalı. Genelde günübirlik cerrahilerle, TVT dediğimiz bir operasyonla bu hanımları %100 iyi edebiliyoruz. Çok güzel. Gülünce, öksürünce idrar kaçırmasını mutlaka geçirebiliyoruz. Hocam genç yaştaki insanlarda da oluyor bu. Yani mesela benim 30'lu 40'lı yaşlardaki ama doğum yapmış arkadaşlarım var, onlarda da oluyor.
Bu hanımlara ilk tavsiye edeceğimiz şey pelvik taban kaslarını birazcık güçlendirelim. Eğer onunla da baş edemiyorlarsa da yaşam kalitelerini iyileştirmek için bu dediğimiz operasyonlar yapılabilir. Bakın TVT ile ilgili elimizde yaklaşık 20 yıldan fazlalık bir veri var. İlk 1995'te yapıldı. Bu dünyada 1995'ten bugüne kadar geçen sürede ki veriler bu hanımlara 95'te yapılan hanımların %80'inden fazlası günümüzde bu hanımlar yaşıyorsa idrarını kontrol etmeye devam ediyorlar. Onun için iyi bir teknik olduğunu düşünüyorum. Evet. Sizinle sohbet etmek çok güzel. Süre aktı geçti ama ben şu ekran sizin ekranınız. Ekranı size bırakacağım. Hanımlara 1 dakika süreniz var. Ne söylemek istiyorsunuz? Hangi konuda uyarmak istiyorsanız buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim Gonca Hanım. Benim özellikle önerim, sizin de ilk başta söylediğiniz gibi rahim ağzı kanseri bir kader değildir. Önlenebilir bir kanserdir. 30 yaşından sonra mutlaka ve mutlaka HPV DNA testleri ve simir testlerinizi maksimum 5 yıl arayla, ki ülkemizde bu aile sağlığı merkezlerinde de yapılıyor. Mutlaka bunları yaptırmalarını, HPV DNA'sının müsbet gelmesinin bir anlam ifade etmediğini, kanser anlamına gelmediğini, hekime bir bilgi verdiğini, bunu gören hekimin sizi, alt genital sisteminizi daha dikkatli inceleyecek ve sizin zaman içinde bir problemli hastalığa sebep olmasını mutlaka engelleyecek. HPV virüsünden eğer korkuyorsak mutlaka aşılanalım. Ve HPV virüsü vücudumuzdan gitsin istiyorsak mutlaka ve mutlaka sigara da içmeyelim. Sigara da içiyorsak bırakalım. Çok güzel bilgiler verdiniz. Bir de hocam utanmayalım. Bunları konuşmaktan utanmayalım. Bunları konuşmaktan, cinselliği konuşmaktan, yani başımıza her şey gelebilir. İdrarda kaçırabiliriz, hasta da olabiliriz, kanser de olabilir. Bunda utanılacak bir şey yok. Lütfen doktora gidiniz, danışınız ve utanmayınız efendim. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar bekliyorum. Ailenize, eşiniz hanımefendiye sevgiler sunuyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz, çok değerli bilgiler verdiniz. Yine bekliyorum hocam. İnşallah. Efendim Profesör Doktor Ateş Karateke bizimle birlikteydi. Jinekoloji, kadın hastalıkları, jinekoloji, onkoloji cerrahi uzmanı kendisi. Lütfen hocama sorularınızı yöneltmeye devam ediniz. Arkadaşlarım aşağıda sosyal medya hesaplarını verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Yarın saat 14'te Doçent Doktor Deniz Ersev bizimle birlikte olacak. Üroloji uzmanı. Önemli konular konuşacağız. Bekleriz efendim.